Unearthed Arcana ne abi? Abi Unearthed Arcana aslında basitçe D&D'nin yama notları diyebileceğimiz bir şey. Wizard of the Coast herhangi bir yeni subclass, herhangi bir yeni özellik, herhangi bir yeni yaratık vesaire çıkarmadan önce bunu takipçileriyle paylaşıp önce böyle 1, 2, 3 duruma göre aylık bir test süreci başlatıyor. Survey süreci oluyor geri dönüşlerle alakalı. Ve bu geri dönüşlere bağlı olarak gerekli değişiklikleri yapıp daha sonraki çıkardıkları kitaplarda bunları yayınlıyorlar. Beta sunucusu açıyorlar gibi aslında. Evet, aşağı yukarı bir beta sunucusu gibi. Sadece açacak bir sunucu yok çünkü masa üzerinde oynuyoruz. Efendim hoş geldiniz. Bugün Artificers Artifact'te Unearthed Arcana'ları konuşuyor olacağız. Ben Kek. Ben de Musab. Bugün konuşacağımız Unearthed Arcana'lar korku temalı subclasslar üzerine. Bu videoda horror subclasslarından yalnızca bir tanesini ele alacağız. Çünkü 8 tane subclass var ve hepsini tek bir videoya sığdırmak çok uzun olurdu. O yüzden bunları birer birer videolara böleceğiz. Korku üzerine subclasslar. Korkudan kastımız nasıl şeyler abi? Korkudan kastımız ölüm, Shadowfell. Aslında evet bu kadar. Bu kadar mı? Aşağı yukarı ölümle, ölümden döndürmeyle, Shadowfell'le ve bunların çevresinde dönen meselelerle alakalı subclassları. Akıl sağlığıyla vesaire ilgili olan subclasslar var mı? Daha böyle psikolojik korku üstüne subclasslar var mı? Bir bakayım. Direkt olarak akıl sağlığıyla alakalı bir subclass yok ki zaten D&D'nin direkt içine entegre böyle bir mekanik de yok. Daha çok homebrew sistemler kullanılıyor bunun için. Ama içerisinde korkutma mekanikleri olan subclasslar var. O da bir şeydir. Yani hazırsanız O zaman geçelim. İlk ele alacağımız subclass Artificer için yapılmış yeni bir subclass. Reanimator subclass'ı. Yani yeniden hareket ettirici diyebileceğimiz. Yani bir nevi Necromancer aslında. Evet ama Necromancer'dan farkı Wizard'lar ölümden geri döndürme ritüellerini büyüyle gerçekleştirirken Reanimator biraz daha bilimi kullanarak ölümden geri döndürmeyi sağlıyorlar. Her ne kadar Dungeons and Dragons'ta Artificer'larda büyü yapıyor olsa da. Bu biraz daha kardeşim ben büyü gibi nerd işlerine bulaşmam. Saf bilimle olur. Yok daha çok ben büyü gibi cool işlere ulaşmam. Saf nerdlükle uğraşacağım gibi bir durum. Öylesi daha mantıklı evet. Bilen ve bilmeyen olmasının sebebi bu serinin adı. Bilen var bilmeyen var. Günlerden bir gün ben az bilen konumuna yükseleceğim. O biraz daha fazla bilen konumuna yükselecek Evet. ve biz birbirimizi asla yakalayamayacağız. O yüzden Evet. bu serinin adı her zaman aynı kalacak. Tıpkı işçi sınıfının asla. Hayır. Şimdi ilk olarak Reanimator'ın aldığı büyülerle başlayalım. Tamam. 3, 5, 9, 13 ve 17. seviyelerde subclass'ından ötürü otomatik olarak bazı büyüler oluyor. Bu büyüleri her daim hazır tutuyor. 3 level'da False Life, Spare Dying ve Witch Bolt. 5 level'da Blinding Stiffness ve Enhance Ability. 9 level'da Animate Date ve Lightning Bolt. 13 level'da Blight ve Death Ward. 17 level'da da End-Life Shell ve Raise Death büyülerini alıyor. Bu büyü kiti peki Necromancer oynamaya uygun mu yoksa daha böyle kendi hasar vermek üzerine mi kurulmu bir büyü seti? Aslında her ikisi de. Bu büyü setinde kendi hasar vermesi için büyüler de var. Bazı kondisyon efektleri uygulayabileceği büyüler de var. Ölüleri kaldırmak için de büyüsü var. Ölümden gerçekten diriltmek için de büyüsü var. Bayağı aslında dengeli bir büyü listesi. 3. seviyeye geldiğimizde kendisinin 2 tane özelliği var. Bunlardan ilki Jolt of Life. Yani hayat. Jolt to Life. Jolt to Life. Life. Anlat lan. Jolt to Life. Spare the Dying büyünü kullandığında büyüyü modifylayarak bir elektrik akımı oluşmasını sağlıyorsun. Hedefin bir can kazanıyor ve 10 feet'indeki herkes bir Dexterity Saving Throw atıyor. Senin Spell Save DC'ne karşı. Geçemeyenler 1d4 artı senin Artificer level'ının yarısı kadar Lightning Damage alıyor. Geçebilenler de bunun yarısı kadar alıyorlar. Alan etkili bir counter şoku var yani. Evet, alan etkili bir counter shock. Aynı zamanda Spare the Dying ile yalnızca birini stabilize etmemiş, aynı zamanda can vererek kaldırmış oluyorsun. Ha, o şekilde çalışıyor doğru. Bu bayağı güçlü bir şey. Bu özelliğini Intelligence modifier'ı kadar kullanabiliyor ve her long rest'te bu kullanımlarını yeniliyor. Spelldying cantrip'ini istediği kadar kesebilir ama bunu keslemek için modifier'ı kadar şansı Evet. var. Okay. 3 level'daki diğer özelliği ise Reanimated Companion. Yani yeniden hareket ettirilmiş yoldaş. Her birinin Türkçesini söyleyeceksen biraz işimiz var. Chicken taraftan. Oo, Chicken Translate geldiyse ses çıkmadı ama. Bu özellikte Tinker's Tools veya başka bir artisan tool'unuzu kullanarak bir Magic Action alıp bir Reanimator
Reanimated Companion yaratıyorsunuz. Bunun kendine özel bir stat bloğu var. Stat bloğunu şu an ekranda paylaşıyor oluruz zaten. Nasıl gözüktüğünü kendiniz belirliyorsunuz fakat bu statlarını etkilemiyor. İstediğiniz bir görüntü verebiliyorsunuz. Bu Companion size ve yoldaşlarınıza karşı arkadaş canlısı ve Long Rest alana ya da Magic Action kullanarak onu yok edene kadar kalmaya devam ediyor. Böyle bir Companion'ı yarattığınız zaman o gün tekrardan bu özelliği kullanamıyorsunuz. Tek bir şartla, bir spell slot vermek şartıyla. Aynı zamanda aynı anda sadece tek bir Reanimated Companion'a sahip olabiliyorsunuz. Bu bir cantrip değil mi? Bu bir cantrip değil, bu bir class feature. Normalde kullanmak için gene spell slot harcaman gerekmiyor mu? Hayır. Günde bir kere bedava kullanabiliyorsunuz. İkinci kez kullanmak isterseniz spell slot vermeniz gerekiyor. Combat esnasında bu Companion'ınızı savaşta kullanabiliyorsunuz elbette. Kendisinin bir reaksiyonu var. Serbest olarak kullanabildiği. Ancak bonus aksiyonunuzla siz bir komut vermediği sürece kendi aksiyonunda dodge alıyor. Yani bonus aksiyonunuzu kullanmanız gerekiyor. Eğer siz incapacity olursanız o zaman kendi başına aksiyon alabiliyor. Yani limited bir rewardı var kendisinin. Genel olarak bu tarz Companion kullandıran subclasslarda bu Companion'lar bonus aksiyonla komut verilir. O şekilde aksiyon alırlar. Şimdi Reanimated Companion'ımızın stat bloğuna gelirsek. Kendisi small bir undead. Böyle minnacık. Şu boylarda bir undead. Kendisinin armor klası 10 artı sizin intelligence modifier'ınızla belirleniyor. Kendisinin canı 4 artı sizin artificer level'ınızın 4 katı kadar belirleniyor. Yani 3 level'da bu 16 can anlamına geliyor. Nekrotik ve poison hasarına karşı resistansı var. Bunlardan yara hasar alıyor. Lightning'e ise direkt olarak immunity'si var. Hasar almıyor. Aynı zamanda charm, exhaustion ve poison condition'larına da immunity'si var. Özelliklerine gelecek olursak. Kendisi öldüğü zaman patlıyor. Nasıl? Bayağı patlıyor. Kendisi öldüğü zaman 10 footluk bir çember etrafında bir patlama oluşuyor. Sizin spell saving DC'nize bir dexterity saving throw atılıyor. Ve geçemeyenler 2d6 nekrotik hasar alıyor. mayına dönüşmesi iyiymiş ya. Mayından ziyade Hayır. diğer özelliği. Lightning Absorption. Hayır ya. Bu ilginç bir özellik. Kendisi lightning damage aldığı zaman hasar almak yerine yediği lightning damage kadar heal'lanıyor. Şarj oluyor reis. Şarj oluyor. Ki bu esasında bir tane encounter'a çok benziyor. Flash golemlere. Flash golemler, yanlış hatırlamıyorsam flash golemlerde lightning damage yedikleri zaman frenzy'ye giriyorlar. Ve işler çok daha tehlikeli bir hale almaya başlıyor. Son olarak kendisinin turunda yapabildiği bir de saldırısı var. Dreadful Swipe. Yani korkutucu savurma. Seviyoruz. Bu bir melee saldırı. Bir yakın vuruş saldırısı. Sizin spell atak modifierinizi kullanarak saldırıyor. 1d4 artı 2 artı sizin intelligence modifieriniz kadar nekrotik hasar kullanıyor. Ve aynı zamanda hedef bir sonraki turunun başına kadar opportunity atak kullanamıyor. Yani vur çekil yapabiliyorsun. Aynen öyle. Ufak bir şoka uğratıyor da denebilir. Shocking Grass cantrip'ine bir açıdan benziyor. 5 level'da ikinci özelliğini alıyor. Strange Modifications, yani garip modifikasyonlar. Reanimated Companion'ınızı oluşturduğunuzda ona ekstradan bir özellik vermenizi sağlıyor bu. Bunlardan birini seçiyorsun. Evet. Bunlardan ilki Arcane Conduit. Bunun olayı siz bir büyü yaparken büyüyü kendi konumunuzu değil de Companion'ınızın konumunu esas alarak yapabiliyorsunuz. Ancak bu noktada Companion'ın değil kendi duyularınızın görebildiği, duyabildiği şekilde yapabiliyorsunuz. Yani mesela 60 feet yapacağım bir büyü var. Companion'ın benim önümde. 30 feet ya da 40 feet önümde. İleride de başka bir düşman var. Hedefi eğer ben göremiyorsam Companion'ım yakın olsa bile bu büyüyü yapamam. Ama eğer hedefimi ben de görebiliyorsam normalde büyü menzilinin dışında olmama rağmen bu özelliğim varsa Companion'ımın konumundan bu büyüyü yapabiliyorum. Companion'ı iletken olarak kullanıyor yani. Evet. Havalı. Ayrıca bu özelliğe sahipseniz turunuzda bir kere Evocation veya Necromancy okullarından bir Artificer büyüsü yaptığınızda eğer Companion'ınız da sizin 120 feet'inizde ise büyünün hasarına Intelligence modifier'ınızı ekleyebiliyorsunuz. Bu özellikle bir alan hasarı uğran bir büyüde çok etkili oluyor. Seçebildiğimiz ikinci özellik ise Ferocity. Bunda ise Companion'ımız turda bir yerine 2 kere saldırısını kullanabiliyor. Basit ama 5. seviye için işe yarar gibi. Evet, 5. seviye için işe yarar. Oldukça hem de. Sonradan değiştirebiliyor mu? Yoksa hani bir tanesini seçtin ve kaldı şeklinde mi? Yok. Companion'ı yaratırken bu özelliklerden hangisine sahip olacağını seçiyorsunuz. Zaten her gün baştan yaratmanız gerektiği için duruma göre hareket edebiliyorsunuz. Gerekirse spell slot harcayıp o gün bir tane daha Companion kaldırıp direkt özelliğini değiştirerek de kullanmak mümkün. 9. seviyede Improved Reanimation özelliği geliyor. Ve bunda Companion'ınızı yaratırken unuttum.
Chicken Translate yapmayı unuttun. Okay. Doğaçlanmış yeniden hareket ettirme mi olacak? Geliştirilmiş yeniden hareket ettirme olacak. Ben buraya yapabilirsem bir gökkuşağı şey yaparım. Evet. Bu özellik bir önceki özelliğin esasında aynısı. Companion'ı yaratırken bir takım özellikler eklemeni sağlıyor ve bunlardan birini seçiyorsun. Bunlardan ilki Bloated. Bu özellikte Companion'ınızı yaratırken medium veya large boyutta olmasını seçebiliyorsunuz. Companion'ınız Dreadful Swipe özelliğini kullanarak birisine saldırdığında eğer vurursa onu 10 feet kadar itebiliyor ve aynı zamanda bu az önce bahsettiğimiz patlama özelliğini kullandığında hasarı ekstradan Intelligence modifier'ınızı ekliyorsunuz. İkinci özellik Gaunt. Bunda Companion'ınızın hızı 45 feet'e çıkıyor ve kendisi aynı zamanda Climbing Speed'de de tırmanma hızına da sahip oluyor. Bunun yanında turuna Companion'ınızın 10 feet'inde başlayan bir kişi Wisdom Saving Throw atıyor ve eğer geçemezse Frightened Condition'a düşüyor. Açıklamadan anladığım kadarıyla Companion'ı biraz daha Human Spider tarzında bir modifikasyon uyguluyor. Son özelliğimiz Moist. Companion'ımız yüzme hızı kazanıyor kendi hızı kadar. Aynı zamanda Companion'ımız 10 feet'indeki biri tarafından saldırıya uğrayıp hasar yediğinde Intelligence modifier'ınız kadar asit hasarı yansıtıyor. Evet, gerçekten birini sulak alan reanimated'ı, diğerinde dağlık alan reanimated'ı yapmışlar. Diğerinde büyük olan reanimated'ı. Diğerini de direkt dağ yapmışlar. Ve son olarak 15 level özelliğine geçiyoruz. Promethean Reanimation. Bunu çeviremem. Olur öyle. Bu aranızdan seçeceğiniz değil, direkt olarak 3 tane özellik veriyor size. Facilitated Revival, Revify ve eğer Raise Dead büyüsünü yaptığınızda materyal komponentlerin ücreti yarılanıyor. Revify büyüsünün 300, Raise Dead büyüsünün de 500 altınlık bir bedeli var normalde. Bu bedel yarılanıyor. Improved Companion, Companion'ınızın Death Burst özelliğinin hasarı 4'te 6'ya çıkıyor. Bu seviye için biraz düşük kalmış açıkçası. Yani 15 level'da çünkü insanlar neler yapıyor. Ayrıca Companions tarafından yapılan nekrotik hasar resistance'ı yok sayıyor. Bu daha iyi ama bence yapılabilirmiş mesela. Normal ataklarıyla alakalı bir geliştirme yapılabilirmiş. Biraz güçsüz kalmış bu açıdan. Ya da patlama hasarını biraz daha yükseltebilirler. Mesela 8'de 6'ya çıkabilirdi bence. Olmuşken Fireball mu olsun? Yani olmuşken Fireball olsun. Zaten Artificer bir Halfcaster olduğu için en fazla 5. seviye büyülere erişebildiği için çok fazla spell slot da olmadığından slotlarını dikkatli kullanması gerekecek. Dolayısıyla daha iyi olurdu bence. Şu an birazcık uzaklaştırdığı bu. Son olarak da Life Transfer özelliği var. Bu özellik güzel. Siz bir hasar aldığınızda reaksiyonunuzu kullanarak Companion'ınızı anında yok edebiliyorsunuz. Bu hem kendisinin Death Burst özelliğini tetikliyor ve patlıyor hem de siz Artificer level'ınız kadar can yayınlıyorsunuz. Duruma göre en kötü ihtimalle 15 can yayınlıyorsun. Yani evet, bu seviyede 15. Hem de mayın tarlasında. Güzel bir subclass olmuş. Son özellikleri beni çok tatmin etmedi açıkçası. Ki benim Wizard of the Coast'un çıkardığı içeriklerle alakalı genel böyle bir sıkıntım var. Genelde yüksek seviyede verdikleri özellikler biraz oluyor hani. Öyle al lollipop tarzında oluyor. Ama genel olarak güzel oynanabilecek bir subclass. Diğer nasıl denir? Ölü uyandırma büyüleriyle kaldırdığı şeyleri, varlıkları da detonate özelliğini kullanabiliyorsa mesela belki o zaman biraz daha güçlenebilir gibi. Yani evet, sadece statik bir companion çağırmaktansa bunun yanında ek olarak bu companion kadar güçlü olmasa da biraz daha güçsüz ölülerden minyonlar oluşturabilmek. Geçici ama daha az sağlam olan, daha az hasar veren. Ama en azından aynı özellikleri kullanabilen. Evet. Patlayabilen ya da şu savurma hareketini savurma hareketini yap. Korkutucu savurma. Bir şey daha merak ediyorum. Diyelim ki bir karakter yarattım ve hikayesel olarak bir şey yok kafamda. Sadece Necromancer oynamak istiyorum diye. Sadece Necromancer oynamak isteyen bir insanı 10 üzerinden kaç memnun eder bu klas? Zor bir soru. Yani Wizard yerine ya da Warlock yerine tercih etmek için ne kadar sebebin olabilir? Şöyle olabilir. Böyle bir Evil Necromancer Wizard ya da ruhunu satmış bir Warlock'tansa biraz daha nötr, biraz daha bu işi çözmeye çalışan. Daha efendiliğiyle, ahlakıyla, onuruyla. Aynen öyle. Biraz daha gerçekten Frankenstein gibi bir karakter oynamak istiyorsanız bu daha tatmin edici olur. Daha çok roleplay açısından. Evet, roleplay açısından daha tatmin edici olur. Ama gerçek bir Necromancer deneyimi açısından biraz daha aşağıda kalır gibime geliyor. Çünkü ileriki seviyelerde Wizard'ın ulaşabildiği o 8. 9. seviyedeki büyülerle o Necromancer deneyimi zirveye çıkıyor ister istemez. Necromancer subclass'ı undead horde'ları oluşturup onlarla beraber gezmeye çok daha uygun. Yanında fazla undead gezdirmekten bonus alan bir subclass. Onlara da geleceğiz çünkü onlarla alakalı da güncellemeler var ama bu videonun konusu değil. Oh yeah!
Evet, Reanimator sapkasını inceledik. Genel olarak görüşlerimiz RP bakımından yani rol yapma bakımından güzel bir sapkası olduğu yönünde ama gerçekten ben Necromancer oynamak istiyorum, bir ölü ordum olsun diyorsanız pek size hitap edeceğini düşündüğümüz bir sapklas değil. Ama yine de bir gün denemek isteyeceğim bir subclass çünkü Frankenstein çok güzel bir konsept. Yani biraz havalı evet. Biraz havalı. Bir tık havalı. Bir de o şekilde çalışıyorsa çok güzel olur. Şimdi kendi minion'ından onun range'inden büyü yapabiliyorsun ya. Herhangi bir elektrik elementali içeren bir büyü yaptığında ona can basabiliyorsan eğer Tabi. o zaman gerçekten çok havalı olur. Şu Lightning Bolt büyüsü var. Teknik olarak bunu yapması için eline silahı da verilmiş. Evet doğru. Eğer öyle kullanılabiliyorsa aslında gerçekten havalı olabilir. Bir de hikayesel bağlamda halihazırda tanıdığı birini kaldırdığını şey yaparsın. Aga benim çok uzun zamanlardan birlikte bir Dragon Horn'una daldığımız bir aga vardı. Öldü o. Ben çok üzüldüm. Benim yüzümden ölmüştü. Hemen ona iki tane yaymay bir şey taktım. Dirilttim şimdi. O benim savaş stratejilerimi biliyor. Ben onun savaş stratejilerini biliyorum. İkimiz birlikte savaşıyoruz ama o biraz daha küçük savaşıyor. Dragon Horde'da demişken bu karakteri bir mavi Dragonborn'la oynama işi. Hiçbir şey anlamadım. Mavi Dragonborn'lar Lightning kusabiliyor. Ejderha gibi. Oh shit. Oh shit Tofukku. Shitofukku. Bir sonraki videoda College of Spirits Bard saplasını ele alacağız. O zamana kadar esenlikle kalın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve çana tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Bunu videoya koyacağım. Hayır. Evet. Hayır. Evet.